Bu görüntüde arabasından inen kadına dikkat edin. Görüntüler 8 Temmuz 2011 tarihinde Lawrenceville, Georgia'da kaydedildi. 44 yaşındaki 3 çocuk annesi Niqué'yi bacısının kurduğu güvenlik kamerasında olan normal bir görüntüde gibi gözükebilir. Ancak bu görüntü rahatsız edici bir sır saklıyor. Kaydedildikten sadece birkaç saat sonra Nique ortadan kayboldu ve her nasılsa evin içinde ve çevresinde gizlenmiş 21 güvenlik kamerasından hiçbiri bu kader gecesinde ona ne olmuş olabileceğini kaydetmedi. Polisin bulabildiği tek şey bu akıldan çıkmayan yarısı bozulmuş ses kaydı oldu. Get the not touch me. Oh, get off me. Get off. Stop. Let me go. Now. ...15 yıl önce Ocak 1996'da 5 yaşındaki Alex, o zamanlar bekar olan annesi Nique ile birlikte Athens, Georgia'da yaşıyordu. Bu yaşına kadar annesi ve babasının boşanmasına ve annesinin internet üzerinden flört ederek şansını denemesine şahit olmuştu. I don't know that my parents were ever meant to be together. My dad dropped out of high school at 9th grade and made his way working through the world, and she was getting her master's degree, and so their lives were on different paths. Everything had been dark and hard with the divorce and being a single mom, so that just kind of was a light place for her to fall. Sohbet odalarında Nique, karizmatik ve teknoloji meraklısı bir New Yorklu olan Matthew Leili ile tanıştı. Bir süre internet üzerinden flört ettikten sonra Georgia'da onun yanına taşındı. 2 yıl sonra Nique, ikinci kızı hemen de dünyaya geldi. 14 Şubat 1998'de çift nikah masasına oturdu. Kind of like one of those love stories that we would tell our friends, like, oh, they got engaged and married on Valentine's Day. My parents always seemed really happy. It definitely seemed like we were doing really well. Ancak küçük kız, kardeşinin gözlerden uzakta, Alex babasıyla yaşarken zor zamanlar geçiriyordu. Adam ona kendi kızından farklı davranıyor, sürekli alay ediyor ve sözlü tacizde bulunuyordu. Ama Alex kimsenin ona ezmesine izin verecek türden biri değildi. Like my mother, I have a temper, and it becomes this blurting anger. Screw you, you're blah blah bleep 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 bleep. I can honestly say there's never a point in my life where I truly cared or liked him. Bu yetmezmiş gibi Amanda'nın bisikleti verandaların altında çalındıktan sonra Matthew tüm evi dinlemeye karar verdiğinde ilişkileri kötüden daha kötüye gitti. Toplamda 21 kamera. Bazıları evin içinde, bazıları evin dışında. Aralarında ses kaydı yapanlar vardı. It was very uncomfortable all of the time. You know, he had a camera in the living room that faced the couch. So if you wanted to sit down and watch TV, you were being monitored. It wasn't just surveillance, it was recording the entire time. It didn't seem odd for me to have cameras around the house. It was always kind of cool because my dad would be checking the camera footage from the night before and be like, oh, Amanda, get in here. There were deer in the front yard last night. Evin kablolamasını takiben Matthew ev güvenliğine kafayı taktı ve yeni keşfettiği tutkusunu bir işe dönüştürme planları yaptı. Ona destek olmak ve ailenin yıllar içinde biriken borçlarının bir kısmını ödemek için Nique daha fazla çalışmaya başladı. Haftada 65 saatin üzerinde çalışıyordu. Görünüşte önemsiz olan bu gerçek korkunç sonuçlar doğurdu. Matthew, Nique'nin bir ilişkisi olduğunu kafasında kurmaya başladı. I just remember there was a point where they started arguing almost every night, and I'd be waking up a lot more. My mom would be yelling, she'd throw stuff, she'd scream and swear. I'm not listening to the accusations anymore. I'm not listening to any more of your to the get the out of my way. Get out! Matthew'un yıllardır iğrenç davranışlar sergilemesi 3 kız kardeş için de çok zordu. Özellikle Alex için. Alex 16 yaşında yeter dedi ve çantasını toplayarak biyolojik babasının yanına gitmeye karar verdi. Alex told us, I'm not gonna live here anymore, I'm moving out. I remember kind of just all three of us just crying. All I could think about was I'm leaving my mom, I'm leaving my mom. Alex, Leili'lerin evinden ayrıldıktan sonra Niqué'nin kız kardeşi Amy Robinson aileyi bir arada tutmak için elinden geleni yaptı. 2011 yılında Nique, Alex, Amanda ve en küçük kız kardeşleri Rebecca için bir spa günü düzenleyerek ilişkilerini yeniden canlandırmalarını sağladı. Ne yazık ki bu,
üç kız ve annelerinin son kez bir araya gelişi olacak. Snapshots, everybody looks pretty happy. Good girls day out. Yeah, it was fun. And I'm beyond grateful now that we've done it. Gün ilerleyen saatlerinde Alex, küçük kız kardeşlerinden ayrılmanın kendisi için tek çözüm olduğunu açıkladı. Hemen de ona kızgın olmadığına dair güvence verdi. Alex'in ayrılmasından bu yana geçen 3 yıl içinde babasıyla olan durumun dayanılmaz olduğunu ve bir şeyler yapılması gerektiğini anlamıştı. She looked at me and said, "This is the best thing for you." Ancak Alex'in ortadan kaybolmasıyla Nique için bu durum daha da kötüleşti. Çünkü Matthew onun bir şeyler sakladığına inanarak onu gözetlemeye başladı. I'm recording my wife. I've got a tracker on her. Bununla birlikte Nique sonunda sınırına ulaştı. She called me up and she just said, "That's it. I'm tired of all the mistrust. I'm done. I hate my husband. My marriage is over." Hemen de gecenin bir yarısı anne ve babasının birbirine bağırdıklarını duydu. Then eventually she'd kind of just storm out. And then I woke up the next morning and mom wasn't there. Matthew, Amanda ve Rebecca'ya annelerinin muhtemelen sadece kısa bir süreliğine gittiğini söyleyerek onları rahatlattı. Ancak 2 gün geçmesine rağmen ondan hiçbir iz yoktu. Kızların endişesi derinleştikçe Matthew ve Amy teyzelerini araması için baskı yaptılar. Niqué'nin büyük olasılıkla son kavgalarından sonra oraya gittiğine inanıyorlardı. So I answered, and it was Matt. And he said, "Have you talked to Nique?" I said, "No, why? What's going on?" And he said, "Nikki's missing." I said, "What the hell are you talking about? What do you mean she's missing?" I said, "How long has she been gone?" And he said, "I haven't seen her since Friday night." And I said, "What? You need to call the police." Matthew 11 Temmuz'da Niqué'nin kayıp olduğunu ilan etti ve nerede olduğuna dair teorisini Niqué'nin kız kardeşi Amy'ye ve polis memurlarına açıkladı. Maybe she has run off with somebody, who knows? She made all the money. Maybe she was socking away money in a secret account that he didn't know anything about and she took off. Sonraki günlerde Matthew hikayesine sadık kaldı ve yeni detaylar ekleyerek Niqué'nin kötü bir şekilde resmetti. Bu Amy ve Alex'e mantıklı gelmedi. Matt said she's been having breakdowns and she's been just kind of losing her mind. My mother was the farthest thing from crazy you could get. Alex'in aklına bir fikir gelene kadar 2 hafta fazla bir soruşturma yapılmadan ve medyada yer almadan geçti. Eğer büyük bir arama ekibi düzenlerlerse haberler annesinin kayboluşunu haber yapmak zorunda kalacak. Frankly, grown woman having left her house wasn't that interesting a story. Well, 100 people getting together all wearing red shirts, so there's an interesting story. So they covered that. And we met at the Walmart near her neighborhood. 100 plus people came. Arama başladıktan 15 dakika sonra haber ekibi çekime başladı ve ardından ormandan bir çığlık sesi yükseldi. Linda, we were just about to interview the missing woman's sister when we started hearing screaming coming out of just inside of those woods. And I blacked out. I just remember hitting the ground. But as soon as I came to, I took off running. And I ran all the way to where the crime scene tape was. You can't, baby. He waited 2 days to even report her missing. And he told me that they'd had a huge fight and that, she wasn't well and that she'd been having breakdowns and stuff. But I saw her 2 weeks ago and she was fine. And I'm just praying it's not her, but if it is, then I know she's with God. She's with her Jesus. We're going to be roping this whole area off. Investigators are talking with Leili's husband and searching the couple's home, but police say he is not a suspect. Nique'ye çok yakın olan Amy bile kocasından şüphelenmedi. Aksine sakin tavrı ve genç kızları korumaya odaklanması o anda onurlu gözüküyordu. Matt's attitude about it was keep everything calm and keep the girls from, being panicked about their mom being gone. He was trying to protect them. We didn't really know what happened to her. We were just told she was found dead. Henüz 19 yaşında olan Alex, bu olaydan sonra ailenin sözcüsü haline geldi. Her gün televizyona çıkıyor, annesinin mücadelesini yeniden yaşıyor ve 3 yıl önce onu terk ettiği için duyduğu sonsuz suçluluk duygusuyla başa çıkmaya çalışıyordu. It was the worst experience and I hope I never experience that kind of pain in my life again. Ever. This has taken all the strength from within me just to stand here now because at 19 I never felt this would be a reality. Niqué'nin cesedinin bulunmasının hemen ardından yetkililer, Çavuş Richter, bölge savcısı Jones ve dedektif Everson olayla ilgilenmeleri için görevlendirildi. Üçü daha sonra olay yerine incelemeye gönderildi.
When I saw her laying there in the ground, you know, in the elements, the heat of July, underneath a pile of leaves, naked, I couldn't accept it. Dedektifler otopsi önemli ipucu bulduklarında şaşırdılar. Birincisi, Niqué'nin ayakları tamamen temizdi. Bu da ormana yürüyerek gitmediğini ve muhtemelen oraya bırakıldığını gösteriyordu. İkincisi, kanında uyuşturucu bulunması. She tested positive for an abnormal level of gamma hydroxybutyric acid, which is commonly known as GHB, which is called the date rape drug. Did somebody give Nique Leili this drug in order to overpower her or ultimately to kill her? Dedektif Everson, o sırada hala şüpheli olmayan Matthew'i araştırmaya kendine görev edindi. Adamın emrinde tam bir güvenlik sistemi olduğunu, evin içinde ve dışında 7/24 çekim yaptığını öğrenince dedektif ne bulabileceğine bakmak için Leili'lere gitti. I'd never seen anything like this in somebody's house before. I realized that this could be a gold mine of evidence because it showed every vantage point you could from leaving the house. Ama ne yazık ki bu o kadar kolay olmayacak. Aksine Metin sabit diskini kopyaladıktan sonra Everson içinde 500.000'dan fazla video dosyası olduğunu fark etti. Hepsinin ne başlığı, ne tarihi, ne de zamanı vardı. It was looking for a needle in a stack of needles because I mean you couldn't even tell what you were looking for. There was so much video that literally the only thing I did for 4 months, about 60 hours a week, was watching video on my computer. Sonunda Everson bir şey buldu. Ama bu keşif dedektife cevaptan çok soru bıraktı. I finally found one like July the 8th, the night of Nique's disappearance. I'm thinking, okay, maybe I've got the right block, and no matter how much I looked, I didn't find anything else past that point, shortly after midnight. That is the last footage we had of Nique. 8 saatlik görüntü kayıptı. Kameralar ancak Matthew, Nique'nin kayıp olduğunu açıkladıktan sonra tekrar açılmıştı. Doğal olarak bu dedektife haber verdi. That was a little odd. For there to be a whole weekend of footage missing, that seemed to indicate there was something to hide. Matthew, kayıp görüntülerden Nique'nin sorumlu olduğunu iddia etmekte gecikmedi. Bu sırada Amy ve ailenin geri kalanı bir düzen oluşmaya başladığını fark etti. Polis, Matthew'in hikayesinde ne zaman bir açık bulsa, bunun için Matthew, Nique'yi suçluyordu. I ran inside to check the camera system, and that's when I realized the cameras were off. She always shuts it off when she leaves, when she's pissed off. Matt had told us that Nique pulled out the wires and messed up the whole system. It was clear he was trying to paint this picture that Nique had gone round the bend and had lost her mind. Ama Everson kandırılamadı ve o andan itibaren Matthew baş şüpheli oldu. Kanıt olarak telefonunu aldı ve sadece Nique'nin değil, Alex'in ve hatta kendi telefonlarını da takip edip kaydettiğini öğrenince şaşırdı. Dedektif kayıtlardan birçok şüpheli aramayı seçti. Bunlardan 3'ü özellikle endişe vericiydi. Nique kaybolduktan sonra, ancak kayıp ilan edilmeden önce, Matthew kayınbiraderine ondan boşanmak için gerekli evrakları doldurduğunu söylemişti. I told her if she doesn't straighten up, I'm going to divorce her, and I saw an attorney about it too, just yesterday. Ertesi gün yaptığı bir başka telefon görüşmesinde ise karısını bir akıl hastanesine yatırmayı planladığını açıkladı. I was at the courthouse swearing out a warrant for Nique Leili for involuntary committal. Ancak bir hafta önce başka bir telefon görüşmesinde Matthew tamamen farklı bir üslup kullanmış, Amanda'yı annesini arayarak boşanma davasını kendisinin açmaması için ikna etmeye kadar işi ileri götürmüştü. Hey Mommy. Hey baby, how are you? We need to save this family. Your mommy has tried very, very hard. Amanda, hang up the phone, please. Hey, I don't want a divorce, okay? May not be a perfectly functional family, but we're a family. And I'm gonna fight for my family. And that includes you. Everson, Matthew'in ses tonunun tehditkar olduğunu düşünmeden edemedi. Yes, my husband refuses to let me leave the house. My wife is yelling and screaming and just woke up the children. I think my wife just throwing a temper tantrum. I don't think we need the police. Let me have her tell me that, so you don't need to come. I'll stay in my house all day. Kayıtlardaki bir sonraki arama 911'e yapılmıştı. Everson, ellerinde tutuklama için yeterli kanıt olmadığını biliyor ama karısının kaybolmasından sadece birkaç gün önce gerçekleşen bu aramalarla ilgili olarak Matthew'u sorgulaması gerektiğini hissediyordu. Kapısına geldiğinde Matthew, Amanda ve Rebecca'nın
Vermont'a taşındığını öğrenince çok şaşırdı. 7 ay süren soruşturmanın ve tutuklanmasını sağlayacak somut He literally started over so that he could see if there's anything that anybody might have missed. 7 ay süren soruşturmanın ve tutuklanmasını sağlayacak somut bir kanıtın bulunamamasının ardından dedektif davayı bıraktı ve bulgularını çavuşu John Richter'a sundu. O da davayı kendisi devralmaya karar verdi. Herhangi birinin gözden kaçırmış olabileceği bir şey olup olmadığını görebilmek için kelimenin tam anlamıyla baştan başladı. Richter, Matthew'dan aldıkları tüm bilgisayar ekipmanlarını ve kopyalarını kendi departmanı dijital adli tıp ekibine gönderdi. Sonunda bilgisayardan geri yüklenmiş bazı verilerle geri döndü. That when we go 2 days without sex, you're going to automatically assume I am on strike mode, no matter what else is happening. It was absolutely awful to listen to those audio recordings. Binlerce ses klibi içeren kavgalar adlı bir klasör ortaya çıkardılar. Everson incelediği videoya benzer bir şekilde hiçbir Please, you do not want to do this with me right now at all. What did I do? I've spent 5 years trying to figure out how to damn please you. You get this sense of maybe she is volatile and he's really the calm one in the relationship. But to me, I could tell right away what he was trying to do. He was just trying to manipulate her to act like that. hiçbiri herhangi bir şekilde tanımlanamamıştı. Bu yüzden neredeyse 2 yıl boyunca çavuş ve savcı, Nique ve Matthew arasındaki tartışmaların sonsuz gibi görünen kayıtlarını kazdılar. He would start the recording after a huge blow up that they had, and then when he's calmed down, he wants to have a conversation about it. He would talk to her for 6 hours. He would bring her into her room and discuss whatever rules he had in place that she was breaking. Let the record show I am now locked in a room again. I don't want to be here. I don't want to have this conversation. I'm asked out of it. The record show that she's being an absolute. Richter ve Jones ilk başta farklı görüşlere sahipti. Ses kayıtları açıkça Niqué'nin patlamalarına odaklanırken Matthew'ın sesi her zaman daha makul çıkıyordu. Ve Richter haklıydı. Adli tıp ekibi tarafından daha yakından incelendiğinde neredeyse her kayıtta duraklamalar olduğunu tespit There was ettiler. evidence on the recordings that he was physically abusing her, and he was getting more and more frustrated. He was getting more and more violent. Get the I you not touch me. Oh, get off me. Get off. You stop. Let me go. Now. Sonunda ses dosyalarını incelemeyi bitirdiklerinde ikili birden fazla suçlayıcı klip bulmuş. Bölge savcısı Matthew'u suçlamayı planladıkları cinayet suçlamasına gizli dinleme, yasa dışı gözetleme ve cinsel saldırıyı da eklemişti. Kanıtlar birikmeye devam ederken polisin elinde cinayetle ilgili hala bir şey yoktu. İşte o zaman Richter'ın aklına bir fikir. Dijital adli tıp ekibinden Matthew'un gözetleme sistemini sanal olarak yeniden inşa etmelerini ve günlük faaliyetlerini kaydettiği yeri bulmalarını istedi. In order to do the deletion of the files, you had to be an individual that knew a password to the system. We knew that Matt Leili'nin deleted the footage off the surveillance camera. We had enough evidence to charge Matt Leili'nin with the murder of his wife. Bunu bulduklarında Niqué'nin kaybolduğu günlerde bilgisayarında neler yaptığını tespit edebildiler. Orada yazılı olan gün gibi açık 2 ağır suçlayıcı işlem vardı. Matthew'un Niqué'nin kaybolduğunu bildirdiği gün ve Niqué'nin bulunduğu gün Matthew bilgisayarında düzinelerce video ve ses kaydı silmişti. Rebecca and I just kind of clung on to my dad after losing her. We just knew that my mom's side of the family thought my dad had killed her. Alex ise annesini Matthew'la bıraktığı için hissettiği ölçüsüz suçluluk duygusunu sindirmeye çalışıyordu. Ama o da büyüdükçe o zamanlar yapabileceği pek bir şey olmadığı gerçeğini yavaş yavaş kabullenmeye başladı. I don't think she knew how to get out, and at the time I was so young I didn't know how to help her get out. Şimdi 20'li yaşlarında olan Alex, annesi için adaleti sağlamak adına elinden gelen her şeyi yapmak istiyordu. Bu fırsatın hemen yanı başında olduğunu bilmiyordu. There was something I wasn't doing to help fight for justice. It was something I was missing. She just wanted to scream at the rooftop, you know, he did it, do something. İronik bir şekilde Matthew, Niqué'nin hayat sigortası parasını almak için Georgia'ya geri döndü. Binadan çıkarken elinde tutuklama emriyle kendisini bekleyen çavuş Richter ile yüz yüze geldi. The look on his face when we placed the cuffs on him when telling him he's under arrest is just a great feeling. I grabbed my phone and looked it up, and I'm like, holy
My dad was just arrested. This is a prepaid collect call from Matt. an inmate at Gwinnett County Sheriff's Department. Okay, listen to me very carefully. Make sure you tell people we have set up a YouTube channel to tell you the truth about what happened in our home. My daddy's now in jail because of these false allegations. It's time we tell the truth. Yes, sir. Babası aleyhinde toplanan delillerden habersiz olan Amanda, Niqué'yi Kids Speaks Out adlı bir YouTube kanalı oluşturdu. Finally time for us to tell the truth and for us to call them out on their lies. Videolarında babasının talimatlarını harfiyen yerine getirdi. Say something insulting. This pathological lying family that doesn't want their dirty laundry aired. The family is making sure that we can't say anything to keep their dirty laundry from being aired. Matthew ayrıca ne zaman bir gazeteci ona yaklaşsa Amanda'nın onlara YouTube videolarından bahsetmesi konusunda ısrar etti ve çok geçmeden Georgia'daki tüm haber kanalları bu videolarla ilgili haber yapmaya başladı. Kamuoyu Amanda ve Alex'in tarafları arasında gidip gelirken Alex kendi kız kardeşinin ona ihanet ettiğine inanamıyordu. It breaks my heart to be completely honest. You know, they said some hateful things about our family. They painted our mom like someone she really wasn't. As angry as I had been with them because they had posted those YouTube videos, I knew where it was all coming from. I knew that they had been manipulated. The way my dad put it to us was they're trying to take us away from him, but we still 100% believe that he was innocent. Duruşma tarihi yaklaştıkça Matthew, Amanda'yı 14 yaşındaki hiçbir kızın uğraşmak zorunda kalmaması gereken şeylere maruz bırakmaya başladı. He would make me listen to all the recordings of him and my mom arguing, and I would have to take notes on them. Lower your voice! Duydukları karşısında travma geçiren ama hala babasının manipülasyonunun etkisi altında olan Amanda bir yol ayrımındaydı. Ya ona yardım etmeye devam edecek, Nique ile aralarında kavgalar ve sorunlar olsa da onu öldürenin ne olmadığını söylediğinde dürüst olmasını dileyecekti, ya da reddedip yalnız kalacak, eylemsizliği yüzünden ailesinin her iki tarafı da reddedecekti. Whenever I would ask him, like, why can't your lawyer do this? He would just say, don't you love me? Don't you want me to come home? You're the only one I can trust to do this. Babasının kendisine uyguladığı baskı ve ailesinin desteği olmadan yaşadığı dayanılmaz yalnızlık karşısında ezilen Amanda istifa etti ve yaklaşan duruşmada babasının kilit tanığı olmayı kabul etti. Like, I still love him. Like, he's my dad and I have good memories of him. It's just really hard to think of, like, my dad is doing something like that. Geride kalan tek ebeveynini kaybetme fikri çok ağırdı. Tüm ailesinin kaderi omuzlarında olan genç kız isteksizce ifadesine hazırlanmaya başladı. It was kind of just constantly feeling guilty. So I was just kind of felt like I was alone. 27 Ocak 2016'da Matthew'in duruşması başladı. Bölge savcısı Jones konuşmasına Niqué'nin bir kavgadan sonra kocasıyla yaptığı konuşmanın kısa bir klibini izleterek başladı. Welcome to my world. You killed me a long time ago. Alex, nihayet jüriye ve yargıca bunca yıldır aklından geçenleri anlatmak için I sabırsızlanıyor. wanted him to know what was going on in the house. I wanted him to know that I suspected him from the beginning, that my mom would have never left her girls. Kürsüye ilk çağrılan oydu ve ifadesi yetkililerin Matthew'in bilgisayarında bulduğu kanıtlarla mükemmel bir şekilde They'd be örtüşüyordu. arguing and he would end up locking her in a bathroom. She'd been shoved downstairs. There were several nights that I would lay up at night and listen to her say, please get off of me, you're hurting me. Ama savunmanın da kendi kilit tanığı vardı. Amanda. Babası için kürsüye çıkmak üzere Vermont'tan buraya kadar geldi. İfade sırasında Niqué'nin deli olduğu iddiasıyla hatalı olduğunu iddia ederek olayların onun versiyonuyla devam etti. Pacing back and forth saying that she was hearing voices and like the voices in her head were telling her that people were talking bad about her. Ancak Jones genç kızın güvenilirliğini sorgulamaktan çekinmedi. We made our own decision. We don't like that side of the family, so we want to stay away. It's not him forcing us to stay away from them. Jones kendisinden şüphe ettiğinde Amanda'nın hemen babasından bahsetmesi
mahkeme salonunda birkaç kaşın kalkmasına neden oldu. Richter ve Jones tarafından toplanan tüm ikinci derece kanıtlara Amanda'nın savunmacı ifadesi de eklenince jürinin Matthew'un istediğini elde etmek için herkese, hatta kendi kızını bile zorlamaya hazır usta bir manipülatör olduğu izlenimini güçlendirdi. In that room when he had his way with her. Prosecutor Jones let the victim's own words fill the courtroom just before jurors were given the case. You telling me you should have killed me putting your hands around my throat? I should have let you kill off. Why should I bother being the one to do it? 3 saatten fazla süren müzakerenin ardından jüri, Matthew'u kasıtlı cinayet, ağır cinayet, yasa dışı dinleme ve gizli dinlemeden suçlu buldu. Nique Leili''s family looked shocked and cried as that verdict came down in a short 3.5 hours from when the jury began deliberations. As soon as I heard guilty, I probably squeezed her hand so hard I'm surprised it didn't break. So it's just so like, did he just say guilty? Did he say guilty? Are you sure? Görüntülerin ve ses kayıtlarının silinmesinin yanı sıra jüriyi ikna eden şey, Jones tarafından ortaya çıkarılanlar ve tüm parçaları bir araya getiren hikayeydi. Matt Leili and Nique, they did go out that evening. They came back shortly after midnight. Do I think he drugged her? I do. I think he gave her the GHB. He just wanted to absolutely gain control over her. Why did he do it? Because she was leaving him. Based on his controlling personality, he wasn't going to let her leave. If I can't have you, no one will. Cezanın ardından Alex, Amanda'nın barışmayı reddetmesine üzüldü. Bir gün kız kardeşlerinin mantıklı davranıp Amy ve kendisiyle yeniden bir araya geleceğini umarak hayatına devam etti. We had lost not only Nique, but both of them too. They were my girls. I still love them to this day. Taught them how to read, got them ready for school in the morning. I would love to have a relationship with them again. I don't know that that day will ever come, but I want them to know my door's always open. Babasının etkisinden uzaklaşan Amanda, sonunda kendi düşüncelerinin kontrolünü geri aldı ve durumu yeniden değerlendirebildi. Klipleri kendisi dinlemiş, annesinin yaralanmalarının fotoğraflarını görmüş, Niqué'nin uyuşturucuya karıştığını açıklamasını duymuş ve her şeyden öte babasının o gece kaydedilen videoları sildiğini görmüştü. Onu sevmesine rağmen Amanda bir kez ve sonsuza dek gerçekle yüzleşmek zorunda kaldı. And then once I started feeling like he wasn't innocent, I was kind of almost disowned in a way. Then I just started crying. And like that was the first time I had really started crying in years about like my mom and my dad and everything that was going on. Bu deneyimin ardından Amanda uzun zamanları kayıp kız kardeşine ulaştı. 8 yıldan uzun süredir. İkisi de birbirleriyle konuşmuyorlardı. Ancak gerçeğin ortaya konması ve nihayet adaletin sağlanması sayesinde artık yeni bir başlangıç yapma fırsatı buldular. Now that we've rekindled a relationship, it has been incredible. Last year, I went up to help Amanda move into her dorm for the first time. And when I got on the plane, I bawled like a baby because I said I wasn't supposed to do that. Ancak gerçeğin ortaya konması ve nihayet adaletin sağlanması sayesinde artık yeni bir başlangıç yapma fırsatı buldular. Amanda tüm bir süre boyunca üzüntüsünü içine saklamıştı. Ama şimdi Alex ve teyzesiyle yeniden birleştiğinde sonunda acısını anlayabildi. Artık babasından sürekli nefret etmiyor. Now that like I've reconnected with my mom's side of the family, like I'm able to think about her a lot more now, and I definitely feel like she'd be proud of who I am. I feel like if I was able to speak to her, just tell her how much I miss her. Onu tanıyan herkes için Nique her zaman bir savaşçı, hırslı bir kadın ve tutkulu bir kişilik olarak kabul edildi. Ama dışarıdan ne kadar güçlü gözükse de evde gizlice acı çekiyordu. Herkesin acı çektiğini kanıtlıyordu. Çünkü çok sayıda kurban sessizce acı çekiyordu. Anılarını onurlandırmak için Amanda, Alex, Amy ve Rebecca her istismar kurbanının her zaman bir çıkış yolu olduğunu bilmesini istiyorlar. There's this shame that goes along with being a victim of abuse. You are not the person who's done anything wrong. The abuser is who's wrong. You are worthy of love and respect. Make sure to tell someone you're not alone.